Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır kabuğu ve makrome ipinden çok güzel 2 tane farklı sepet nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle mısır kabuklarını boyamak istiyorum. Bunun için böyle bir kabın içerisine sıcak suyumu ekledim. İçerisine 1 kaşık kadar tuz ilave ediyorum. Ben kumaş boyası kullanacağım. 40 nefti rengim. Hemen içerisine koyup karıştırıyorum. Daha önceden kurutmuş olduğum mısır kabuklarımızın kesinlikle kurumuş olması lazım. Yaşken kullanmıyoruz. Kuruttuğumuz mısır kabuklarını içerisine direktmen atıyorum. Birazcık suyunu soğuduktan sonra atarsanız bu işlemi işiniz çok daha kolay olur. Ben biraz sıcak olarak içerisine koyduğum için karıştırmam birazcık zor oldu. Kabuklarımızın rengi bakın tam da bu şekilde. Rengimizi oluşturduktan sonra hemen bunu masamın üzerine bir naylon sererek üzerine bu şekilde koydum ve kurumaya bırakıyorum. Mısır kabuklarım tam kurumadan hafif nemliyken gördüğünüz gibi birkaç parçaya ayırıyorum. Elime 3 tane aldım ve bunlardan saç örgüsü yapıyorum. Artık küçülüp örülemeyeceğini düşündüğüm zaman elime yine bir tane daha alıp onunla birlikte örmeye devam ediyorum. Bu kenarlarındaki bıraktığım kısımları da makasla kesiyorum. Bu şekilde mısır kabuklarımı ördüm ve hazır hale getirdim. Şimdi bir kabımın içerisine 1 bardak kadar su koydum. İçerisine nişasta, buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Hemen 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastamdan ilave ettim ve bunu ocağın üzerinde pişiriyorum. Pelte gibi bir kıvama gelmesi lazım.
Kullanmak istediğim büyüklük neyse buna uygun plastik bir kabımın üzerine streçle kaplıyorum. Bu kısımda istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Ben elimde tül vardı, beyaz tül. Bunu kullanmak istiyorum. Hemen üzerine koydum. Ve hazırlamış olduğum mısır nişastasını üzerine koyup elimle yediriyorum. Siz isterseniz burada kola malzemesi de kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız kumaşı sertleştirmek. Kumaşımızı kurumaya bıraktık. Kumaşımız gayet güzel kurudu. Ve sertleşti. Mısır kabuklarımı örmüştüm. Hazır hale getirmiştim ama bunlar da tabii ki kurudukları için kullanımı zor olacaktır. Bunun için de sprey şişesine su koyup hemen üzerine bir miktar püskürtüyorum. İşlemi daha kolay yapmamızı sağlayacaktır. Hemen silikonla yapıştırıp mısır kabuklarımı yapıştırıyorum ve bu şekilde dolanarak ilerliyorum. Başlangıcını yaptıktan sonra diğer kısımları kolay bir şekilde ilerleyecektir. Bütün her tarafını kapladım. Şimdi ben daha da dayanıklı olması için üzerine bir miktar yapıştırıcıdan sürüp spreyle sabitleyeceğim. Siz isterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz. Daha sonrasında kabımı çıkardım. Bu kenar kısımlarını makasla alıyorum. Gayet güzel oldu. Bu sefer makrome ipimi elime aldım. Ve bu şekilde onu da yine saç örgüsü şeklinde ördüm. Hazırlamış olduğum yine başka bir tül perdemin üzerine nişasta sürerek yapıyorum bunu. Bu sefer kenar kısmından başlıyorum yapıştırma işlemine.
En uç kısmını da yine yeşille geldim. Sepetimize hemen yan taraflarına kulpumu takıyorum. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi sadece makrobe ipini kullanarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Ben 2 tane bu şekilde hazırladım. Eğer makrome ipiyle yaparsanız sertleştirmek için ben üzerine yine daha önceden hazırlamış olduğum mısır nişastasını üzerine sürerek sertleştirmek istiyorum. Hepsi kurudu. Gayet de güzel oldu. Bir tane daha ben bu şekilde makrome ipinden yaptım. Bakın ayrı ayrı yapmış olduğum 4 parçamı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bunları birleştireceğiz. İlk öncelikle makrome ipiyle yapmış olduğum 2 taneyi bu şekilde birleştireceğim. Siz isterseniz silikon yardımıyla da yapıştırabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi iplikle dikebilirsiniz. İki ucunu yan yana getirerek dikmeyi tercih ettim ben. İsterseniz düz bir şekilde de dikebilirsiniz. Bu kısmına da bu şekilde pomponlu bir şeridim var. Hemen onu silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Diğer 2 parçayı da yine aynı şekilde diktim ben. İç kısmı ve dış kısmı gördüğünüz gibi gayet de güzel bir sepet oldu diye düşünüyorum. Birinci sepetimiz. Ve ikinci sepetimiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.